Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir King Shot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Yeni bir balina serimizle tekrardan karşınızdayız. Bu hesaba 100 bin dolar kadar bir para yatırılmış arkadaşlar. Şimdi bu hesabı inceleyeceğiz. 550. sunucuda The Baba'nın hesabını inceleyeceğiz. Abi selam, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Abi sana zahmet, hesabı incelememiz için öncelikle VIP'e basar mısın? İpe basayım. Eyaletin kaçıncı günündeyiz ortalama? Sen bir ara ufak bir giriş yapmayı unutmuşsun. O Evet. yüzden 300 kaymış bu. gün 300 gün civarı ya. 300 gün. 300 gün. Neredeyse bir yıla yakındır bu oyunu oynuyorsun. VIP 12'sin. Prestij avantajlarına basar mısın? Basayım. Prestij kısmına geçelim. Buradaki iki görünümü de zaten elde etmişsin. Evet. Evet, tamamdır. Şunu alalım. Oradaki sandığı da almayı ihmal etmeyelim. Profil resmine basar mısın? Şef donanımlarımız hepsi K2 nişancıyı önde götürüyoruz. Tılsımlara tek tek tıklayabilir misin? Tılsımlarım hep 13. Tamam. Nişancı Evet. sağ tarafa geçelim. Bu da 13. Piyadeler 12. 12. Bu da Burası 12. 12. Süvariler 10 seviyede. Süvarileri biraz geriden getirmeye çalıştım. Bu SVS'de eşit duruma getirmeyi düşünüyorum. Çünkü 40, 10, 50 denedim. Evet. İstediğim şeyi alamadım. Öyle diyeyim sana. Sonucu alamadığın için şimdi süvariyi de eşit götüreceksin. Ne kadar askerin var abi? Askerim 4 milyon. 4 milyon, 4,5 milyon civarıydı. KVK'da biraz kaybettim herhalde. Çok Tamam. kaybettim. Kahramanlara bakalım. S5 kahramanlar yeni gelmiş. Daha henüz açmamışız. Donanımlara Evet. bakalım. Bugün geldi hepsi. Okçumuz full artı full. Tamamen fulllemişiz. Bir sağa geçelim. Piyademizin eldiven ve zaten zırhı tamamlanmış. Diğerlerini basmaya gerek bile yok. Bir sağa geçelim. Bu da süvari tamamlanmış. Sadece başlık ve ayakkabısının demirci çekişleri 20'ye basılacak. Sağa geçer misin abi? Bu ikinci piyademizi bu şekilde. Tamam. Şu an sarı donanım sıkıntısı çekiyorum. Yani sarı donanım bulabilirsem hepsini fullleyeceğim. Evet. Bu da biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Bütün Bir noktadan kahramanları, sonra problem olmaya başlıyor artık onlar. bütün kahramanların donanım silahları o. Burası böyle. Tamamdır. Zaten görünümü bu şekilde görebiliyoruz. Çantamızda neler var? Çantamıza bakalım. Akademiye bakalım. Askerlerimize bakarız. Burada pek bir şeyimiz şu an yok gibi. Yok. Bu KVK'da 1200 günüm falan vardı. Hepsini kullandım. İşin Evet. doğrusu. Hatta onu nasıl gösterebilirim Burada sana şimdi. göremeyiz artık abi. O geçti. Ha, şuradan gördüm de aslında. Etkinlik bir tane şuradan görünür. Ha, tamam. Şeyde KVK'da da birinci oldum savaş evresinde. Hazırlığa Zaten bakalım. hazırlık evresinde de birinci oldum diye hatırlıyorum. Burada da Orada 240 milyonla. Evet. Burada da birinci birinci oldum. olmuşsun. Çok güzel abi. Çantanın diğer kısmında aşağı doğru inelim. Oraya bakalım tekrar. Burada kaydeder biraz mitik parçam var. 5000 mitik. 1000'e yakın demirci çekici var. Evet, son hazırlıkta zaten her şeyi kullandığın için şimdi tekrar bir birikim aşamasına geçiyorsun. Evet. Çantayı boşaltmışız. Akademiye bakalım abi. Büyüme ve savaş kısımlarına. Akademi şey, Savaş Akademisi Akademi full diye hatırlıyorum ama yine bakalım beraber. Evet. Evet, Full. burası full. Savaşa bakalım. Ekonomi zaten fulldür. Buralar Bu da full. süresi kısa. Çok Ha, iyi. burası Bu da da full. fullmüş. Şeye bakalım. Savaş Akademisi'ne. Burada TG11 askerleri açtım. Üçünü de. Evet. Hmm. Diğerlerinde daha bir gelişme yapmadım. Yani bu sağlık, fiyat düşürme falan var herhalde burada. Çok Evet. bakmadım. İncelemedim işin doğrusu. Artık bunları da Bunları zamanla birikimlerle hepsini açmaya başlarsın. Zaten askerleri açmışsın. açtım. Hesaptaki şehir görünümlerine bakabilir miyiz profil resminden? Görünümlerde sanırsam hepsi var diye biliyorum.
birkaç tane sadece. Şu zaten altın tahtı biliyorsunuz. Evet. Kral olunca alabiliyoruz. Bunu da herhalde almama çok az kaldı. Ya diğerleri zaten bütün şehir görünümleri var diye biliyorum. İntikaller ve avatar çerçeveleri var. Bu arada buradaki şehir görünümleri artı olarak ekleniyor arkadaşlar. Sağ üstteki bonus detaylarına basabilir misin abi? Orada da gösterelim. Toplama gelirsen eğer. Burada mesela ekiplerin saldırısı %31'e kadar birikmiş. 1000 istatistiği varsa 1030 oluyor. Ekiplerin savunması da çerçevelerden geliyor. O da 1000 istatistiği varsa 1030 oluyor. Hepsi çantada değil de dışarı bir şekilde takmasak bile birikiyor aslında bunlar. Yani bir balin oyuncu için çok değerli. Diğer tür yükleme yapan, oyuna para yatıran arkadaşlar için de özellikle çerçeve paketleri çok çok değerli oluyor oyunun ilerleyen kısımlarında. Tamamdır abi. Ya hesapla alakalı genel olarak soracağım şeyler biraz bakmamızı istediğimiz şeyler bunlardı. Ben sana şey sormak istiyorum. Oyuna nasıl başladın? Kingshot oyununa. Oyuna nasıl başladım? Aslında bir reklamda karşıma çıktı. Aslında çok sevmediğim oyun tarzıydı. Evet. Girdim biraz oynadım. Ben eskiden bu eyaletteydim. 548. eyaletteydim. Ya bak dünya sohbetinde Türklerin konuştuğunu fark ettim. Evet. Birkaç gün sonra. Vallahi ondan sonra ben de bir sohbet ettim falan. Oynadım. Oynamaya başladım. Bulunduğum eyalette şöyle komik bir şey oldu. Koreliler falan vardı. Türkler eziyorlar diye nasıl deseyim biliyorsunuz yani. Bize Klasik. bir aynen bir Türk damarımız tuttu orada bizim biraz. Paraya yatırmaya başladım biraz işin doğrusu. Ondan sonra da oyunu bırakma safhasına geldiğim zaman da Mehmet abiyle tanıştık. Buraya transfer oldum. Zaten buraya transfer olmasaydı oyunu bırakmıştım öyle anlatayım. Evet. Kendine güzel bir ekip bulduktan sonra oynamaya devam ettin. Oyunu bırakmadın. Tabii şu an hepimiz Türk'üz. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz oyuna çok fazla para yatıran ve hesabı fulllemeye doğru giden oyunculara balin oyuncu diyoruz. Sana ne zaman balin olmaya karar verdin diyecektim ama anladığım kadarıyla eyaletinde bazı arkadaşlar sizi ezmeye başladığında artık para yatırıp sen onları ezdin. Doğru mu anladım? Ee, evet yani çünkü şöyle ben yine çok ezilmiyordum. Şöyle ben yine orta bütçede şöyle bugüne kadar oynadığım bütün oyunlarda en lider olmasam bile hep orta seviyede olmaya çalıştım. Ki biliyorsunuz ki orta seviyede olmazsanız savaşta hep geride kalırsınız. Evet. Orta seviyede bir oyuncu oldum. Ama şunu fark ettim. Diğer Türk arkadaşların hep geride bırakıldığını fark ettim. Onlar çünkü şey. Ben dedim ki ben kendim balina olayım bari. Dedim ben bizim Türklerle yapabildiğimi yapayım. Ne yapabiliyorsak artık. O gün karar verdim balina olmaya. Hatta eyaletten giderken de yakarak gittik yani. Evet. 548'de giderken yakarak gittik. Güzel bir savaş olmuş eyaletте de. Peki abi oyunda en sevdiğin etkinlik ne? Kılıç Diyarı'nı seviyorum yani. Evet. Kılıç Diyarı bir de şey neydi? Ee, Yetkiler var. şey mi? Üç, Üçlü ittifak çarpışması. Üçlü ittifak çarpışmasını seviyorum. Yani. Evet, onlar bir balina için ideal etkinlikler. Onun dışında Bir de e, şöyle bir şey var. Çağrıcığım lafını kesmeyeyim de. estağfurullah. Buyur abi. Bizim mesela KVK'lar da çok zevkli. SVS'ler. Bizim bütün etkinliklerimiz çok zevkli. Nedeni şu. Biz oyunu tamamen Türk arkadaşlarla oynadığımız için sohbet ederek, birbirimizi anlayarak ya bu oyunun en büyük sıkıntısı şu. Her dilden insanla oynuyorsun. Anlaşamayarak oynamaya çalışmak çok zor. Yani yabancı Koreli birine Hilda yolla demek çok zor. Ya Kesinlikle. da 50-20-30 formasyonda katıl demek çok zor. E, Reigns Force'u demek çok zor. Yani konuşarak bunu. Bir de bunun KVK Savaşı'nı 20-30 kişiye bir anda anlatmak çok zor. Türk olduğumuz için çok kolay. Ve bütün aslında etkinliklerde zevk alıyoruz. Bütün etkinliklerde zevk aldığımı düşünüyorum yani. Kesinlikle. Oyunda en sevmediğin etkinlik var mı peki abi böyle sevmediğin? Muhtemelen şeydir. Şu haritaya girip şey yaptığımız etkinliğin ismi neydi? 30 dakika boyunca. Tek Ya başınasın ben ya ondan orada. söyleyeyim nefret ediyorum ya. Ya bir de şöyle bir adalet oyun mesela onda çok adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir adaletsizlik oldu. Son zamanlarda hep birinci oluyorum. Kaleye giriyorsun. Evet. Ve senden kaleyi kimse alamıyor. Ve Evet, kaleyi senden eşleşme çok kötü çünkü. evet orada bir şey hissetmiyorum yani. Bir oyun oynadığımı hissetmiyorum işte açıkçası.
Evet, orada güçlü olan kazanıyor gibi bir şey oluyor sizin için. Evet, eşleşmede hep bana kendimden zayıf oyuncular geliyor. Kendinden zayıf oyuncular gelmesi kötü bir şey. Artık bir zamandan sonra oyundan aldığım keyfi almıyorum. Yani öyle anlatayım. Ya aslında ben Eş- sadece o etkinlik için değil, oyunun çoğu etkinliğinin eşleştirme kısmını kötü yaptıklarını düşünüyorum. Sizde de mesela oluyordur. Bir ay boyunca hazırlanıyorsunuz. KVK ve SVS'de işte bir tane rakiple eşleşiyorsunuz ama rakip çok zayıf. Hani hiç keyif alamıyorsun. İstiyorsun ki böyle dişine göre bir rakip gelsin ve saatlerce güzel bir şekilde oynayasın. O yüzden oyunun Evet, bence evet. eşleştirme sistemini biraz düzelmesi gerekiyor. Bir arena bile dediğin gibi mesela. Arenada mesela yine mesela bugün birinci miydim? Birinci bitirdim diye Hı hatırlıyorum. hı. Ya, aşırı derece alakasız bir eyalet gelmişti. Ya, hepsi çok altımdaydı. Yani arenayı bile oynayasın gelmiyor. Orada sana birinin vurması, senden güçlü birine yenilmen falan. Bir adaletsizlik oluyor ve böyle şeyler tekrarladıkça oynayasım gelmiyor işin açıkçası yani. Kesinlikle. Peki abi, sana şey soracağım. Bu oyunda yaptığın en büyük hata sence ne senin? Bence kesinlikle oyunu oynamadan önce video izlesinler. Yani tabii ki de sadece bunlarla ilgili içerik sen üretiyorsun diye biliyorum. Ben Ya, mesela senin videolarını izlemedim, pişmanım. Gerçekten pişmanım. Piyadenin öldürücülüğünü falan görmüşsündür. Mesela benim yaptığım yanlışları göstereyim. Bu yanlış yani bence. Şu bu değil, pardon. Şunlar yanlış bence. Öldürücülüklerini almam yanlış. evet. Süvarim bu kadar gerideyken bu yanlış bir şey mesela. Hadi süvarim de full olsa belki alınabilir. Ama bu yanlışları yapmazlar. Burada bir boşa gitti mesela bunlar. Onların boşa gitmez. Yani Evet. bence Black Death'i izlesinler yani. Teşekkürler abi. Benim gibi içerik üreten birçok YouTuber da var. Onları da izleyebilirsiniz. Herkes elinden geldiğince öğretici içerikler çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Ne olursa olsun bu oyunlar biraz karmaşık oyunlardır. Hem para yatırıyorsunuz hem gerçekten çok fazla zaman ayırıyorsunuz. Ben olurum, farklı arkadaşlar olur. Kim içerik üretiyorsa her birinin içeriğinden kesinlikle faydalanın bence. Kanala da abone olup beğeni ve yorum yaparsanız videolara çok sevinirim. Peki bu kadar yüksek paralar yatırdığın için pişman mısın abi? Ya ben pişman değilim ya. Benim şöyle bizim ortamımız güzel yani arkadaşlarla olan şeyimiz, Evet. bağımız. Mesela şöyle çok yorumlar görüyorum. Çok Türk var orada. Türklerin olduğu yerlerde, çok Türk'ün olduğu yerde çok sıkıntı çıkar falan. Ya hiç sıkıntım olmaz ya. Hiçbir sıkıntımız yok. Yani bir aile ortamımız var. Herkesi eşini ne kadar tanıyor. Evet. Tamamen bir aile ortamımız var. Yani birbirlerimiz sıkıntısını çözüyoruz. Oyun önemli değil artık bizim için zaten. Oyunu ayı etkinliğinde mesela bizim bir arkadaşımız var. Biz onun arkadaşının sorununu çözüyoruz. Ayı etkinliğini oynamıyoruz zaten. Evet. O yüzden güzel bir ortamımız olduğu için yani pişman değilim ya. Yeni insanlar tanıştım. Mehmet abiyle tanıştım biliyorsun. Birlik. Evet. O bizim için çok değerli işin A- açıkçası. Bu arada sizin eyalet için şunu ben söyleyebilirim abi. Profil resmine tıklar mısın? Mesela 550. sunucuda işte burada bir Türk Birliği var. İnsanlar bir arada şey yapıyorlar arkadaşlar. Oynuyorlar falan. Bir kısmı da işte Türkiye'nin her yerine yayılmış ya da yurt dışına falan da yaşıyorlar ama mesela Ankara'ya ben her gittiğimde Mehmet abiyle ya da sizin ittifaktaki 5-6 oyuncuyla oturup çay kahve içiyoruz, yemek yiyoruz. Ve her biri gerçekten çok samimi, çok dostane insanlar. Tam olarak dediğin gibi burada bir dostluğu kurmuşsunuz ve kime sorsam hepsi şey diyor. Bu ekip olmasa ben oyunu bırakırdım. Arkadaşlar, aslında size burada göstermek istediğim ya da anlatmak istediğim şey bu. Türk olabilirsiniz, yabancı olabilirsiniz. Bizim dilimizi anlayıp ya da konuşmanızın hiçbir önemi yok. Yarın öbür gün bu oyun telefonunuzdan sileceğiniz rastgele bir oyun olarak kalacak. Her zaman insanlar bu oyunu düşünün. Gen 1 geliyor, Gen 2 geliyor, farklı kahramanlar, yeni petler, yeni şehir seviyeleri, sürekli bir şeyler gelmeye devam edecek. Eğer bu oyunda bir ekibiniz yoksa, tek başınıza oynuyorsunuz, bir anlamı yok. Bir noktadan sonra bakın ne kadar çok para yatırılmış ya da işte hesap ne kadar güçlü, ama bir ekibi olmasa hiçbir anlamı yok. Oyunu bırakacak, silecek, gidecek. Aynı şeyi bir önceki videoda Wirlix hesabına sorduğumda o da dedi ki bu eyalet olmasa, bu ekip olmasa ben oyunu silerdim. Yani günün sonunda artık çok sıkılacağınız ve keyif almayacağınız bir oyuna dönecek. Kesinlikle kendinize güzel bir ekip bulun. Türk olur, yabancı olur, hiç fark etmez. Bir ekibin parçası olursanız bu oyundan maksimum keyif alırsınız. Yani bu şekilde düşünüyorum ben.
bu eyalete gelebilirsiniz. Abiye mesaj da atabilirsiniz. Koordinatları gözüküyor zaten. 550 eyaleti X 583 Y 741 buradan bulabilirsiniz. Zaten şehirleri gözüküyor. Bu eyalete gelemiyorsanız, transfer gününüz yetmiyorsa çevrenizdeki farklı eyaletlere bakabilirsiniz. Kesinlikle bu şekilde eyaletler bulun. Kendinize oyun arkadaşı edinin. Diyeyim abi, senin yerine de herhalde katılıyorsundur bana. Kesinlikle katılıyorum. Ben şöyle Türk dediğin gibi mesela Türkiye'nin her yerinde arkadaşlarımız oldu. Tolga yakın arkadaşım İstanbul'da. Biliyorsun bizim Ahmet Hoca kendisi doktor bu arada Evet. Diyarbakır'da. Bizim Apo abi mesela İsveç'te. Türkiye'nin her yerinde arkadaşım Mehmet abi Ankara'da. Ondan sonra Ercan abi İstanbul'da. Yani bir de her yerde bir arkadaşınız oluyor. Her yerde size bir sohbet edecek bir kapınız oluyor. Bence yani kendinizi iyi hissedeceğiniz, kendinizi değerli hissedeceğiniz bir eyalette oynarsanız oynayın. Öyle bir eyalet bulamazsanız gitmeye çalışın. Gidemezseniz bence vaktinizi boşa harcamayın, oynamayın. Ben net, konuda netim yani. Eyvallah Çünkü abi. bu şey olarak bir zamandan sonra sıkılacaksın. Çünkü her gün kılıç diyarı yapmak da, her gün ayı avı da bunlar bir zamandan sonra sıkıyor bence insanı. Sohbet edecek arkadaşlarınız varsa, zaman geçirecek arkadaşlarınız varsa oyun oynamaya devam ediyorsunuz. Ya bu benim izlenimim zaten. Yani doğru ya da yanlış bilemiyorum artık. Katılıyorum abi, dediğin gibi. Ve oyunu bilerek oynadığınızda, öğretici şeyleri bildiğinizde arkadaşlar, oyundan çok daha fazla maksimum keyif alıyorsunuz. O yüzden kesinlikle arkadaşlarınızla danışın ya da videoları izleyin diyelim. Çok da uzatıp insanlara bir tavsiye vermek de istemiyorum. Daha çok öğretici konularda versek daha iyi. Ama bunlar da bizim tamamen duygusal şeylerimiz olsun. Tecrübelerimiz, deneyimlerimiz olsun abi. Peki siz burada bir tiran eyaleti mi oluşturmaya çalışıyorsunuz? Hedefleriniz ne diye sorayım videoyu bitirmeden önce. Ya, e, bizim en önemli hedefimiz tren. Tren. Zaten biz şu KVK'larımızın hepsini neredeyse kazanıyoruz yani. Bugüne kadar katıldığımız bütün KVK'ları kazandık. Savaşları kazanıyoruz. Ama hiç şey değiliz yani kazanmak için de gitmiyoruz işin açıkçası ama kazanıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz Tiran Savaşları. Ve bunun için elimizden gelen belli şeyler var. Onları yapıyoruz. Gelecek oyuncular var. Balin oyuncularımız var. Onları da bekliyoruz yakın zamanda. Yeni transferde. Yani burada güzel bir Türk Tiran eyaleti kurmayı istiyoruz. Hedefimiz bu yönde. Olursa mutlu olacağız. Olmazsa da sorun değil yani. Olmazsa da sağlık olsun. O zaman Sağ olasın. arkadaşlar, gördüğünüz koordinatlardan zaten eyalete ulaşabilirsiniz. Bir önceki videoda konuk yine bu eyaletten Velix abiydi. Eğer siz de bu seride yer almak isterseniz, hangi dilde konuştuğunuzun hiçbir önemi yok. Benimle Discord, Telegram ya da Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Hepsi videonun açıklamalarında mevcut. Buraya geldiğin için, bu videoyu çekmemize müsaade ettiğin için çok teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, izleyicilere bir şey söylemek ister misin abi kapatmadan önce? Bence Black Dead'in bütün videolarını izlesinler. Çünkü boşa para harcamamış olurlar. Karakterler daha düzgün olmuş olur. Benim yaptığım hataları yapmamış olurlar. Ee, Onlara tek tavsiyem bu. Teşekkür ederim abi. O zaman bir videonun serisinin daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.